Bazen geçerken caddelerden, sokaklardan kahvelerde insanların doluştuğunu görüyorum. Diyorum ki bunlar nasıl vakit buluyorlar acaba? Bir şey yaptığınızda karşı taraf sizden memnun kalıyorsa sizi takip eder ve bir alıcı kitleniz olur. Olay bu aslında. Yani siz kendinizi mutlu hissettiğiniz yerde orası sizin sarayınızdır. Allah sizin yapamayacağınız bir işi size hayal ettirmez diyor. Eyüp Akbal 1966 Mart ayında Konya'da dünyaya geliyor. 7 kardeşin, baştan 3. sondan 4. 3 erkek 4 kız bir ailenin evladıyım. Annem babam hayattalar. Babamla annem arasında 17 yaş var. Babam ticaretle uğraşıyordu. Dolayısıyla Konya'da biliyorsunuz en meşhur ticaret aracı kamyon. Yani kırmızı kamyon, yani MAN. Hatta o zaman derlerdi ki MAN olmayana kız vermeyin. Bize de MAN vardı. Tabii ben başarılı bir öğrencilik dönemi ortaya koyduğumda ortaokul öğretmeni bana dedi ki sen aslında dedi şeye devam et. Ticaretten ziyade oku. Üniversiteyi ama gideceksen de burada okuma dedi. Başka bir yere git dedi. O zamanlar biliyorsunuz hem öğretmen eksiği vardı hem okullarda dersler eksik gidiyordu. Dolayısıyla o günün şartlarında biz okumaya karar verdik. Babam bizi Konya ve Ankara gibi yakın bir yerde okutmak istedi. Annem de ısrarla uzak yerler. Yani İstanbul gibi bir yer olsa ne olur dedi. Tabii ki annemin aslında vizyonu daha geniş. Babam sürekli erkek çocukları yanımda olsun, benimle beraber ticaret yapsınlar niyetinde. Ama annem de ısrarla ben buradan bir çıkayım düşüncesinde. O vesileyle annemle babam epey bir tartıştıktan sonra karar verildi. Biz İstanbul'a geldik. 1981 yılında İstanbul Vefa Lisesi'ne kayıt yaptım. Tabii aslında çok zor bir dönem. Çünkü o yıllarda ihtilal yeni olmuş, 12 Eylül darbesi. Bununla birlikte 16 yaşlarındasınız ve memleketinizden 600-700 kilometre uzaktasınız. Anne yok, baba yok. Benim büyük abimle beraber, Mahmut abiyle beraber biz İstanbul'da öğrencilik hayatımıza başladık. İlk yıl çok zorlandım. Hem intibak süreci, hem etrafı görme, hem okulda gerçekten büyük bir okulmuş Vefa Lisesi. Bilmiyorduk tabii. Zor bir okuldu. Birinci yıl biraz zorlandık. İkinci yıl artık alıştık yavaş yavaş. Ve ondan sonra da bir tane tercih yazdım Ankara'da. Geri kalan bütün tercihlerimi İstanbul'a yazdım. Aslında onu da babam yazdı. Ben hep fakültesine gireceğim. O zaman bizim orada hep onu isterler. Doktor olsun oğlum diye. Ben bütün tercihlerimi İstanbul gibi okullarda yazdım. Çapatıp, İstanbul, Cerrahpaşa gibi üniversiteler, Marmara. Babam dedi ki, niye dedi eczacılığı yazmıyorsun dedi. Dedim baba yani 18-20 tane hakkımız vardı o yıllarda. Tabii sistemler şimdi değişti. Yazdık. Babam yazdı daha doğrusu. Neyse o zaman aradan bir ay falan geçiyordu sonuçların açıklanması. Bir sabah uyandık, dediler ki sınav sonuçları açıklandı. Hemen apar topar koştuk bir gazete. Baktım kod yazıyor. Ankara'dan bir üniversite. Allah Allah nasıl olur bu bana? Bir bak neyse kodun karşılığını gördük ki Ankara Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi. Ya ben bunu yazdığımı hatırlamıyorum dedim kendi kendime. Hiç düşünmüyorum da hep çünkü tıpı bekliyordum. Neyse artık dedi kısmet bu. Öyle devam ettik ama İstanbul'a alışmıştım ben. Ankara'ya alışamadım. Her hafta sonu İstanbul'a gelip gidiyordum ben. Ve nihayet kaderimizde eczacılık varmış. Onu bitirmek nasip oldu. Ha bu arada da bugüne dönüp baktığımda ben bugün girsem yine o bölümü tercih ederdim. Çünkü çok güzel, kolay bir şey var. Erken zamanda bitirip erken zamanda hayata atılıyorsunuz. Tıp fakültesi tabii 6 yıllık bir eğitim süresi var. Uzmanlık var. Mecbur hizmetler vardı o zamanlar. Nereden baksanız 30'lu yaşlar üzerinde iş hayatına atılıyordunuz. Ama eczacılık o zaman 4 yıldı. 4 yıldan sonra siz iş hayatına atılıyorsunuz ve bir de tüccar olarak başlıyorsunuz. Benim büyük abim de Orman Fakültesi bitirdi. İstanbul Orman Fakültesi. Ve Fuzul Dış Ticaret diye bir firma kurdu İstanbul'da. Aile şirketi olarak Fuzul Dış Ticaret kuruldu o dönem. Sonra Fuzul Dış Ticaret Türkiye'ye geldi, dönüş yaptıktan sonra ne iş yapabiliriz diye etraf araştırıldı. Fuzul Otomotiv adıyla bir kampanya düzenleme kararı alındı. Ondan sonra ben kısa bir süre eczacılık yaptıktan sonra abimle beraber sürece dahil olduk. Hakikaten de bugün geriye dönüp baktığımızda 30 yıl olmuş.
Bu 30 yılında en büyük esprisi sabır, süreklilik ve istikrar. Yani bunu ortaya koyduğunuzda günün sonunda bir marka oluyorsunuz. Bu marka bilinir bir marka oluyor ve güvenilir bir marka haline alıyor. Bunun için çok kısa sürede, çok kısa zamanda sizin güven kazanmanız, Türkiye genelinde kabul görmeniz kolay olmuyor. Mutlaka bir emek vermek lazım. Ben özellikle yeni dönem iş modellerinde, iş hayatında gençlere en büyük tavsiyem sabırlı olmaları, sürekli adım attıklarında o adımların geriye dönüp bakmaları. Bu çok önemli. Biz de sürekli o şekilde özellikle Türkiye'nin o dönemlerinde biliyorsunuz ekonomik çalkantıların olduğu dönemler, siyasi çalkantıların olduğu dönemler. Buna rağmen bir başarı hikayemiz var. Saat kavramı yok. İş olduğunda kesinlikle saate falan hiç bakmıyoruz. Bu tabii ki ev hayatından aldığımız bir süre oluyor. Yani başarının hikayesinde aslında ailenizin size verdiği destek ön plana çıkıyor ama çoğu zaman onu görmezden geliyoruz. Zannediyoruz ki biz bunu başardık. Aslında öyle değil. Çünkü eğer aileniz gerçekten size zorluk çıkarmayıp da arkanıza durursa siz zaten başarıya odaklanıyorsunuz. Ama şöyle bir şey yapsa, dese ki bizi çok ihmal ediyorsun, sürekli iş, bize dönüp bakmıyorsun dese siz bir süre sonra geri adım atacaksınız. Ama sağ olsun, ben burada teşekkür ederim kendisine. Hiç yalnız bırakmadı bizi, sürekli arkamızda durdu. Fedakarlık yaptı, öyle diyeyim ben. Fedakarlığı o yaptı. Biz de onun karşılığını vermeye çalışıyoruz. İlk zamanlar iş hayatına atıldığınızda başarmak için büyük mücadele içerisindesiniz. Elde ettiğiniz değerleri kaybetmemek için daha çok çaba sarf ediyorsunuz. Ama yıllar içerisinde bu artık bir rutine dönüşünce siz normal düzene geçiyorsunuz. Ama farkında olmayarak da aslında o sizin üzerinize bir karakter olarak kalmış oluyor. Yani yine o saatler devam ediyor. Bu sefer de çok fazla uyumanın da bir mantığı yok. İsteseniz de uyuyamıyorsunuz. Yani ben hep isterdim keşke 8 saat, işte hep diyorlar sağlıklı yaşamak için 8 saatlik bir uyku şart diye. Ama gerçekten zaman çok kısa, bize verilen ömür çok kısa. Birçok şeyi sığdırmak gerekiyor. Bazen geçerken caddeden, sokaklardan kahvelerde insanların doluştuğunu görüyorum. Diyor ki bunlar nasıl vakit buluyorlar acaba? Yani oturuyor saatlerce okeylerin başında, masanın başında ne bileyim bir şeyler izliyor ya da nargile kafelerde falan. O vakiti ben israf olarak görüyorum. Bir hocamız bize şöyle demişti. Bir satır, bir cümle öğrenseniz, bir bilgi öğrenseniz sizi rakiplerinizden bir satır yukarı çıkarır. O mantık benim aklımda kaldı. Onunla devam ediyorum ben. Sürekli böyle araştırma, çalışma, onun keyfi bambaşka. Yani ben oturup saatlerce bir film izlemeyi, oturup saatlerce bir kafede oturmayı çok seviyorum. Ben lise 1'de dediğim gibi oraya gittiğimde yani İstanbul'a geldiğimde şey yapamadım, tam bir intibak sağlayamamıştım. Başarılı olamamıştım öyle diyeyim. Ve o sene sınıfta kaldık. Karar vermem gerekiyordu. Babama dedim ki yani bu kadar zaman diliminde bu kadar, çünkü onun da abileri vardı, kardeşleri vardı. O zaman babamın çok sürekli aman ne işi var oralarda, niye gitsin, işte burada da okullar var, masrafa gerek yok, sen nasıl masraf edersin gibi bir takım böyle mahalle baskısıyla o şekilde geldim. Tabii biz onun karşılığını veremedik o sene. Haliyle çünkü sen normal bir liseden yüksek klaslı bir sınıfa geliyorsun ve bilgi eksikliği var. İster istemez başarısız olduk. Her ne kadar mücadele ettiysek de. Orada kader anı şuydu. Ben dedim ki ben bu işi başaramadım. Artık ben tekrar lise hayatıma Konya'da devam ettireyim şeklinde bir karar vermiştim. O ara babamla konuşurken dedim ki baba ben burada okumak istiyorum. Tabii biraz da korkum şuydu. Ya biz sana o imkanı verdik ama sen yapamadın. O mahcubiyet de var, mahalle baskısı da var, hissediyorum ben. Hani ben de şeyi bekliyordum. Tamam oğlum sen nasıl istiyorsan öyle yapalım diye bekliyordum. Ya da tamam iyi yapmışsın bundan sonra burada ol diyeceğini bekliyordum. Dedi ki istiyorsan tekrar bir deneme daha yapabilirsin dedi. O bana büyük bir şey getirdi. Dedim, o zaman ben bir şansım bir daha diyelim dedim. Ve ondan sonra zaten sistem devam etti. Başarı peş peşe gelmeye başladı. Çünkü çok hırslanmıştım ve hakikaten de dereceyle de bitirdim. Üniversite sınavına da girdiğimde yine öyleydi. Normal bir öğrenci değildik. Niye? Çünkü normal ailem burada değil, uzaktan gelmişsin, herkesin gözü üzerinizde. Mutlak surette başarılı olmaktan başka şansınız yok. Zaten o şansı bir defa kullandım.
Başarısız oldum. Şimdi dedim tekrar bunu denemek için bir daha bunu yakalayamam. O bir andı. Yani yoksa geriye dönüp Konya'da okula devam ederim. Bilmiyorum nerede olurdum. Yabancı dil öğrenmeyi çok seviyorum ben. Fırsat buldukça böyle kelime öğreniyorum. Her dilden birkaç kelime öğrenmeyi ve nereye gidersem o ülkede öncelikle orada selamlama, karşılama, bir şeyler isteme. Bunlar rutini öğreniyorum. Diyorlar ki gittiğimizde o ülkelere sen nereden biliyorsun? Halbuki konuştuğumuz 3-4 tane cümle veya da kelime, birkaç kelime. Güzel bir şey oluyor. Yeni bir iş modeli bu. Bu iş modelin temeli de bizim geleneğimizden gelen altın günü modeli esas alındı. O model üzerine inşa edildi bu çalışma. Daha sonra bu modelin yayılması, yaygınlaştırılması ve kitlelere iletilmesi gerekiyordu. Aslında 3 yıllık bir süre aldı. 96 yılında reklama girildi. İşte her şey orada başladı. Çünkü siz o reklam sayesinde iletişim kurdunuz. Etrafınızdan, çevrenizden daha dalga dalga büyümeye başladı. İnsanlar size kulak vermeye başladılar. Ya bir şeyler oluyor. Bu sefer de bu sistem nasıl işliyor diye sordular. Aslında hep onlara bu özeti verdik. Dedik ki bu bir altın günü modelidir. Yani dayanışma usulüyle, imece usulüyle birleşerek, paylaşarak, hatta yeni dönemde buna paylaşım ekonomisi diyorlar. Böyle bir yapıyla insanlar bir araya gelerek tasarruf edebilip tasarrufların neticesinde ev veya araba alma. O zamanlar araç için başlamıştık. Daha sonraki yıllarda ev sistemine dönüldü. Bugüne kadar da bu süre içerisinde yüz binlerce aile ev ve araç sahibi oldu. Kanun çıktı çünkü o 30 yıl boyunca, yani geçen sene Mart ayına kadar, kanun çıkana kadar sürekli bize soruyorlardı. Sizin güvenceniz nedir? İnsanlar size niye güvensinler, niye gelip sisteme dahil olsunlar diye. Tabii ki geçmiş var, 30 yıllık bir hikayeniz var geçti. Ona çok güveniyorduk biz. Bu da sizin markalaşma değerinizi, yani dedim ya, istikrarlılık, süreklilik ve güven unsurunu oluşturursanız insanlar rahatlıkla sizin ürünlerinizi de alır, kapınızı da çalarlar. Dolayısıyla bizim bugün bu markayı oluşturmamız kısa vadede olmadı, uzun yıllar. Şimdi firmanın değeri de, reklam değeri de yapmış olduğunuz reklamlarla insanlar sizi ne kadar biliyorlarsa siz aslında değeriniz odur. Bugün dünyada birçok marka borsalarda büyük bir işlem görüyor. Bu markalar aslında içine baktığınız zaman teknoloji vardır ama insanların size vermiş olduğu değer, sizin bilinirliğiniz markanın değerini kat be kat arttırıyor. Eğer olumsuz bir haber çıkarsa borsa değeriniz hemen düşüyor. Peki ne kaybettiniz siz? Aslında bir şey, itibar kaybettiniz. İtibar kaybettiğiniz için borsa değeriniz düşüyor. Yoksa 100 tane telefonunuz varsa, 100 tane aracınız varsa itibarınız gitti, araçlar azalmadı, müşteri gelmedi, müşteri güveni sarsıldı. Onun için biz ısrarla müşterilerimize en yakın temasta olup sürekli arz ettik. Ve müşterilerimizin de o günlerden bugüne geldiğimizde ne görüyorsunuz diye soracak olursanız aslında bizim en büyük satış kanalımız referans. Bugün 100'ün üzerinde şubemiz var. Binlerce çalışanımız var, yüz binlerce de referansımız var. Bu güzel bir şey. Al size marka değeri yüksek olan bir şey yapın. Bir de itibar. Yani bir işi yaptığınızda karşı taraf sizden memnun kalıyorsa sürekli sizi takip eder ve bir alıcı kitleniz olur. Sizin burada yapmanız gereken şey aslında bu güveni vermek, bu itibarı sağlamak. Bu da yıllara sarihtir. Yani bir anda saman alevi gibi parlayıp da ben bu işi çok iyi yaparım, çok güzel de para yatırırsınız ama insanlar üzerinde bir etki oluşturmamışsınız. O zaman insanlar sizi hatırlamıyorlar. Soruyorsunuz sokaktaki bir vatandaşa, Fuzuli duydunuz mu? Adam diyor ki otomotiv mi diyor. Çünkü geçmişten gelen bir şey var. Bir marka anket araştırması yaptık geçenlerde. Bilinirliğimiz %90'larda. Bu çok güzel bir şey bu. Dolayısıyla doğru yoldaymışız, doğru işi yapmışız, doğru konumlandırmışız kendimizi. Gerçekten o mutluluk anına şahit olmak bizi de ayrıca mutlu ediyor. Halbuki kendi parasıyla alıyor. Yani bir piyango değil, herhangi bir yerden bedava bir ev değil bu. Kendi ödeme planı içerisinde ödeme yapıyor. Birinci ayda talihli olması, yani diyelim ki 100 aylık bir gruba giren bir müşteri, birinci ayda, bilemedi ikinci ayda daha 2 taksit ödemişken ev sahibi olması inanılmaz bir keyif veriyor. İnanılmaz böyle. O anı görmeniz lazım. O gözleri görmeniz lazım. O mutluluğu, o heyecanı, o ağlamaları bir göreceksin, sarılmaları. Sürekli sahadayım.
Sahada gördüğüm, yani içeri girdiğinizde benim kriterim odur. Hangi şirkete girerseniz girin, ilk içeri girdiğinizde danışmadan başlayıp yukarıya doğru gittiğinizde eğer danışmanınız gülüyorsa, içeride gördüğünüz personel canlı ve hareketliyse zaten o zaman sizin renginiz ortaya çıkıyor. Bu bir. İkincisi, sizin şirketinizde uzun yıllar çalışanlar çoksa bu da aynı zamanda orada mutlu ki bu adam orada kalabildi. Şimdi insanlar bir yerde huzurluysa neden huzuru bozsunlar ki? Kalmak ister. Hani dışarıda şu rakamlara çalışılıyor falan. Ondan ziyade ben huzurlu muyum değil miyim? Şimdi sizin çok güzel bir eviniz var. Mükemmel bir eviniz var. Ama komşulukta ilişkileri sıfır. O ev size mezarlığa dönüşüyor. Ama eviniz var, normal bir standart bir eviniz var. Ama komşuluk ilişkileri çok güzel. Alt üst ilişkileri çok güzel. Her gün kapınız çalınıyor, ekmeğiniz, suyun, çorban, aşın, pastan, kekin davet ediliyorsun, daha geliyorlar da. Bundan daha güzel bir şey olur mu? O ev size saraya dönüşüyor. Olay bu aslında. Yani siz kendinizi mutlu hissettiğiniz yerde orası sizin sarayınızdır. Orası sizin güzellik mekanınızdır. Ama değilse zehirdir sizin için. 3 temel faktör üzerinde inşa etmek lazım. 1, inanmak lazım. 2, azmetmek, yani sabretmek lazım. Üçüncüsü de istikrarlı yürümek lazım. Yani bir anda bir kitabı okup hıfz edemezsiniz. Nasıl doktor olabiliyorsunuz? Nasıl eczacı olabiliyorsunuz? Mesela ben size desem ki tamam şimdi sporcu olarak kalkın kaslarınızı geliştirin çabuk. Veyahut da şu halterde 250 kiloyu kaldırın desem hemen kaldırabilir misiniz? Ona bir süreç lazım, bir ısınmanız lazım vesaire. Onun için sizin bu süreçleri görüp hazırlık yapmanız lazım. İkincisi, mutlak surette başarı örneklerini takip etmek lazım. Bu insanlar nasıl başarmışlar? Yani tekrar denemenin bir anlamı yok. Ben başarmak için şurada denedim, burada denedim. Yok. Eyüp Bey nasıl başarılı olmuş? Ahmet Bey nasıl başarılı olmuş? Bu şirket nasıl bugünlere gelmiş? Bunun bir hikayesine bakmak lazım. O yolları takip etmek lazım. Yoksa sistemde yeni bir şey yok. Aslında siz ne kadar çabalarsanız çabalayın. Eğer siz geçmişteki hikayelerden ders almazsanız ve aynı şekilde bir anda açtığınız bir iş yeri çok başarılı oldu. Bu aslında tehlikedir. Çünkü inme çıkma devrilme noktalarını görmediniz. Yani bir anda asansörle yukarı çıktınız, asansör durdu orada. Halbuki merdivenleri adım adım çıksaydınız, adım adım da inmeyi başarırdınız. Dolayısıyla başarı için mutlak surette merdiven çıkmak gerekiyor diyorum ben. Ve insanlara güven vermek lazım. İnsanlar da sizi sevmesi lazım, güvenmesi lazım. Ailenizin de aynı şekilde. Ve hedef koymanız lazım. Ne olursa olsun. Ama asıl benim en büyük bana yol gösteren düşünce hayal kurmam. Bir şey hayal ediyorum. Ama bugün, ama yarın. Yani mutlak surette o hayali gerçekleştiriyoruz. Benim hayalimde mesela, bilmiyorum geçmişte de çok yerlerde bahsettim. İşte bir Güney Amerika gitsem benim hayalimdir demişim. Gün geldi oraya gittim. Geçen ay oradaydım. Yabancılarla ben nasıl ticaret yapacağım dedim. Kendimi bir gün fuarlarda, Almanya'da, işte Amerika'da onlarla masada oturup ticaret yaparken, anlaşma yaparken o hayalim geldi aklıma. Bir hayalimiz daha gerçekleşti. Ama inanmanın sonucudur bunlar. İnandıktan sonra siz mutlak surette o hayallere ulaşıyorsunuz. Çünkü Hazreti Ömer'in çok güzel bir sözü var. Onunla bitireyim. Hazreti Ömer der ki, Allah sizin yapamayacağınız bir işi size hayal ettirmez diyor. Onunla bitireyim. Hazreti Ömer der ki, Allah sizin yapamayacağınız bir işi size